Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, yakışıklı erkekler, güzel kadınlar, parlak hayatlar. TV ve dizi sektörünü biraz konuşalım istiyorum. Televizyon programlarının toplum üzerindeki etkilerini konuşalım istiyorum. Efendim, ilk olarak yalnız öncesinde ilk basamakta şu soruları sormamız gerekiyor. Diziler toplum ahlakını bozuyor mu? Televizyon programları toplumu yönlendiriyor mu? Yoksa zaten ahlaki olarak deformasyona uğramış olan toplumun talebi bu yönde mi? Sorularını bir kere öncelikle sormamız gerekiyor. Çünkü bir taraftan da bu dizilere ciddi manada talep var. Rating rekorlarından da bunu gözlemlemek mümkün. Bu soruları sorup tespit edebilmemiz için de, yani bu soruları da doğru şekilde kanalize edebilmemiz için de toplumun derinliğini iyi bilmemiz gerekiyor. Kendimizi tanımamız gerekiyor. Toplumu çok iyi tanımamız gerekiyor ki bu soruları yöneltebilelim ve bu sorulara cevap arayabilelim efendim. Efendim, Türk toplumsal yapısı 3 katmandan oluşuyor aslında, sosyolojik ve sosyokültürel anlamda değerlendirildiğimizde 3 katmandan oluştuğunu gözlemliyoruz. Yani Türk halkı aslında 3 tip profil çiziyor. Bunlardan birincisi şehirli olarak yerleşmiş, yani kültürel anlamda yerleşik bir kültüre sahip, şehirli olmuş, oturmuş, müteassıp, aydın dediğimiz kesim aslında birincisi. İkincisi gecekondunun bir üst kesimi de diyebiliriz. Yani daha önce gecekonduda oturuyordu. Şimdi bu aileler yerleşik o şekilde sitelere, güvenlikli sitelere taşındılar. TOKİ dediğimiz yapılardan ev aldılar ve böyle hani gecekondunun bir tık üstünde dediğimiz kültürel yapıya haiz oldular. Yalnız tamamen şehirleşemediler ve yine tamamen kültürel bağlarından kopamamış olan grup bu ikinci grup. Aslında şehir ve geçmiş hayatının arasında kalmıştı denilebilir. Üçüncüsü kültürel olarak gecekonduda oturan, işte evine, kendi arsasına bir ev yapmış, daha çok tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan, şehirle çok bağı olmayan kesimde diyebiliriz. Bu 3 kesimin kültürel yapısı, kültürel ayarları birbirinden çok farklı. Yalnız aynı televizyona bakıyorlar, aynı dizileri izliyorlar. Diziler ve televizyon aslında burada kültürleri birleştirdi ve etki alanı olarak aslında hepsine hitap eder noktaya geldi. Herkes hemen hemen her akşam eve geldiğinde bu dizileri izliyor ve herkese ulaştı aslında, herkesin evine giren televizyon bu 3 tip kültürel yapının tamamına ulaştı. Sosyal medya için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ulaşabilen var, ulaşamayan var. Kullanabilen var, kullanamayan var. Gibi bir durum söz konusu. Yalnız televizyon öyle değil. Televizyon herkese hitap etti aslında bu noktada. Burada efendim televizyon aslında kültürleri birleştirdi. Dolayısıyla kültürel altyapısı hazır olmayan aileler bu dizileri izleyerek düşünsel yapıları değişti. Kültürel altyapıları hazır değildi, düşünsel yapıları değişti. Yalnız namus anlayışları değişmedi. Ya benimsin ya kara toprağın anlayışı devam etti. Düşünsel yapısı değişti, düşünceleri değişti. Yalnız kültürel yapı değişmediği için namus anlayışı değişemedi. Dolayısıyla da burada bir açmaza girdi aslında aileler. Ya benimsin ya kara toprağın anlayışı devam etti. Yanlış bildiğimiz namus anlayışı, tabii ki bunu da ayrıyeten konuşacağız. Değişmediği için bu aileler bir açmaza girmeye başladı. Bu kavramı bizim yanlış namus anlayışımızdan doğan bu etki alanını içimizdeki ajanlar bizden daha iyi bildikleri için, bizi bizden daha iyi tanıdıkları için, daha önceki videolarımızda bunu detaylı şekilde anlattık.
bu yarayı kaşıdılar. Deştikçe deştiler, kaşıdıkça kaşıdılar ve de devamında efendim kadın özgürdür. Biz kimsenin malı değiliz. Erkek ne yapıyorsa kadın da aynısını yapar. Kadın da aldatır. Erkek aldatıyorsa kadın neden aldatmasın? Algılarını topluma pompalamaya başladılar. Ama hazır olmayan toplum bundan ciddi manada etki gördü. Hazır olmadığı için bir teşvik de mekanizması da çalıştı orada ister istemez. Halbuki kadına mal diyen de yoktu yani bizim toplumumuzda. Hatta bu diziler aslında kadını metalaştırdı. Yani kadını cinsel bir obje haline dönüştüren aslında televizyon programları, dizilerin kendileri, reklam sektörü bunu bu noktaya getirdi. Dolayısıyla hani biz mal değiliz kadına bir taraftan tetiklerken de kadını metalaştırmaya başladı. İşte zengin esas olan, onu etkilemeye çalışan fakir ve güzel bir kız konsepti. Dolayısıyla çalışmadan, üretmeden, bir emek harcamadan sadece erkeği dişiliğiyle etkilemeye çalışan bir kadın profili çizildi. Toplumsal altyapısı hazır olmayan ailelerde bunu olduğu gibi aldılar ve ortaya şöyle bir sonuç çıkmaya başladı. Hani o kadın da ben kadın değil miyim demeye başladı kadın burada. Ben de yapabilirim yani ondan benim eksiğim ne? Bu toplumda aynı zamanda hasetlik ve kıskançlık duygularını da tetikledi. Ben kadın değil miyim demeye başladı toplumda kadın. O yapıyorsa ben de yapabilirim. Demek ki bu meşru bir durum. Yani herkes yapıyorsa, televizyonda ki kadın bunu yapıyorsa ben de yapabilirim. Algısı tetiklenmeye başlandı. Böyle bir örnek yaşadım ben Anadolu'da çalışırken. Anadolu'nun şirin bir ilçesi, kasabasındayım. Orada bir mezarlık var, tarihi bir mezarlıktı ve onu görmek istedim. Orada olduğum zaman zarfı içerisinde gezerken böyle 13'lü, 14'lü, 15'li yaşlarda delikanlılara rastladım. Gençler orada geziyorlardı. Sordum işte buraya nasıl gidebilirim diye çocuklara. Abla biz seni götürürüz dediler. Tamam birlikte gittik, yürümeye başladık. İlk karşılaştığım soru işte nereden geldiniz sorusu oldu çocuklar tarafından. İstanbul'dan geldiğimi söylediğimde ise aldığım ikinci soru çok enteresandı. Biz televizyonla izlediğimiz İstanbullu kızlara hiç benzemiyorsunuz cevabını aldım. Yani o sorusu çok beni enteresan etkilemişti. Yani o 15 yaşındaki delikanlının zihninde İstanbul'da yaşayan bir kadın profili oluşmuş durumda. Bu etkiliyor mu, etkilemiyor mu sorusunun da net cevabıdır aslında. Yani herkesi televizyonda, İstanbul'da yaşayan herkese televizyonda gördükleri gibi zanneden bir algı içerisine giriyor bu çocuklar. Bu da etkilenmektir, başka bir şey değildir ki Anadolu'da yine aynı şekilde kadını düşünün. Kadın da benzer profil çiziyor. İşte orada aldatma, entrika, birkaç tane böyle diziden bahsettiler bana. Çok az bakabildim. Hani gerçekten de ciddi entrika dönüyor. Yani adam karısını aldatıyor. Kadın da gidiyor kocasını en yakınıyla aldatıyor. Yani o kadar orada böyle bir duygu durumu oluşturuluyor ki bu kadına empoze ediliyor zaten. Kadın diyor ki ben kadın değil miyim? Yani o yapıyorsa ben de yaparım. Aldatıyor mu beni kocam? Ben de aldatabilirim. Aldatmasa da aldatabilirim. Kendisinde bunu hak olarak görmeye de başlıyor bir süre sonra. İşte bu etkilenmedir. Yani algı operasyonlarıyla bilinç altına hitap etmektir aslında. Dolayısıyla efendim oluşturulan bu dizi ve televizyon konsepti aynı zamanda bir eğitimci görevi de görmeye başladı. İnsanlara rol modeller,
oluşturmaya başladı. Bireylerin davranışlarını şekillendirmeye, çeşitli konularda rol modeller sunmaya da başladı. Dizilerdeki işte o sözde fakir ve masum kızın çok güzel kıyafetleri, son model cep telefonu, işte çalışmadan, üretmeden patronunu etkileme çabaları toplumda bir taraftan da ben de almalıyım, ben daha iyisini almalıyım gibi bir algı oluşturmaya başladı. Hatta bu ekonomik olarak aileleri zorlamaya da başladı. Yani kişinin kendisini zorlamaya başladı, kocasını maddi olarak zorlamaya başladı. Çünkü orada gördüğünü kadın istemeye, tekrar etmeye, çabalamaya başladı. Bu da toplumu aslında ne kadar etkilediğinin, ne kadar etki altında bıraktığının çok açık bir göstergesidir. Burada efendim daha detaylı anlaşılması açısından önemli bir veri var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun Mayıs 2021 verilerine göre, verileri olduğu gibi aktarıyorum size. 17 kadın cinayeti ve 20 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti 2021 Mayıs itibariyle, Ocak'tan Mayıs'a kadar geçen süreçte 17 kadın cinayeti ve 20 şüpheli ölüm. Bunlar hani intihar vakası olarak kayıtlara geçen vakalar ama şüpheli ölüm olarak kayıt altına alınan kadın ölümleri. Ve devamında efendim bunlar gerçekten ciddi rakamlar ve efendim dizilerde özellikle yine kadın cinayetlerini durduracağız platformunun yaptığı çalışmaya göre dizilerde kadına karşı şiddet konusu ele alınan bu araştırmada popüler dizilerin 8 bölümü incelendi ve 14 sahnede kadına karşı zor ve şiddet kullanıldığı, 67 sahnede de kadınların ağladığı, yalvardığı, birçok bölümde ise kadınların kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı tespit edildi. Bu dizi bölümleri alıp incelendiğinde özellikle efendim burada yapılan bu çalışma önemli bir çalışmadır. Diziler ve televizyon sektörüyle ilgili ve bu çalışmayı ben alıp incelediğimde görüyoruz ki kadına karşı şiddet otomatikman teşvik ediliyor. Yani bunun adı aslında kadına karşı şiddeti teşvik etmektir. Öte taraftan da efendim senaryoya göre, kurguya göre suçluların yani erkeğin karizmatik duruşu bireyleri, toplum içerisinde gençleri suça teşvik eder noktaya da geldi. Yani suç işlediğinizde televizyon dizisinde itibar görüyorsunuz. Bu itibarı sosyal hayatta da göreceğini düşünmeye başladı çocuklar. Toplumun önünde rol modeller oluşturulmaya başlandı. İşte yakışıklı, tek tip, karizmatik, suça bulaşmış erkekler ile şişkin dudaklı, şişkin kalçalı, şişkin göğüslü, tek tip kadınlarımız oldu. Kadınlarımız birbirlerine benzemeye başladı. Erkeklerimiz birbirine benzemeye başladı. Ve bir dönem benim çok dikkatimi çekmişti. Özellikle hala var mı bu bilmiyorum. Yani gözlemlediğim kadarıyla bir burun estetiği ve diş estetiği furyası vardı. Ve bütün burunlar sanki tek tip doktorun elinden çıkmış gibi tek tip. Yani tek bir doktordan çıkmış gibi tek tip burunlar. Tek bir doktordan çıkmış gibi tek tip dişler. Böyle bir kızlarımız yönlendirme içerisinde buldular kendilerini. Yani estetik kaygısıyla bıçak altına yatar hale ve noktaya getirdi genç kızlarımız. Bu tabi benzer olma, en güzel olma kaygısını da tetikledi. Yalnız burada atladığımız önemli bir nokta var. Onu belirtmeden geçmek istemiyorum. Kendimden örnek vermek istiyorum.
Yani ben bir benzerime tahammülüm yok. Yani açıkçası tahammülden kastım şu, e, çok hoşuma giden bir durum değildir. Yani benim bir benzerimden ben çok yani rahatsız olurum. Benim bir benzerim varsa ben rahatsız olurum. Ben tekim. Yani yaratılırken yüce yaratıcı beni tek yarattı. Benden birden fazla yaratmak isteseydi keza yaratırdı zaten. Biz farklı olduğumuz için güzeliz. Yani aynı tip insan profili beni rahatsız eder noktaya geldi. Yani sokağa çıktığımda hep aynı kızları görüyor olmam, hep aynı tip erkekleri görüyor olmam. Bu aynı zamanda rahatsız da edici bir durum. Bakın efendim, burada çok derin bir ikiyüzlülük de söz konusu. Bunu da görmenizi istiyorum. Bir taraftan kadına karşı hayır, şiddete hayır naraları atılırken bir taraftan da kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet teşvik ediliyor. Özellikle bakın şurada istatistiksel verilerden yararlanarak bunu söylüyorum. E, Bütün kızları birbirine benzetme çabası kadına karşı şiddettir. Kadını gayrimeşru ilişkilere sevk etmek kadına karşı şiddettir. Kadını çalışmadan, üretmeden patronunu etkileyerek bir hayat kurdurma çabası kadına karşı şiddettir. Çarpık ilişkileri teşvik etmek kadına karşı şiddettir. Bu tür diziler doğrudan aile yapısını hedef almaktadır. Kültürel altyapısı hazır olmayan aileleri hedef almaktır. Burada çözüm olarak aslında bir sarmal da söz konusu. Yani bizim toplumun eğitim seviyesini, eğitim kalitesini yükseltmemiz bu tür dizilere olan talebi otomatikman azaltacağı için yerine daha kaliteli yayınlar alacaktır. Bu eğitim kısmını da ayrıca konuşacağız. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli ve hassas nokta ve büyük bir tehlike, özellikle çocuklarımız için büyük bir tehlike, sadece suça teşvik etmiyor, kadını sadece gayrimeşru ilişkilere teşvik etmiyor, intihara da teşvik eden yayınlar var. Siz görmüyorsunuz. Çocukların bilinçaltına hitap ediyor bunlar. Bakın, Tom ve Jerry çocukluğumdan beri izlediğim, çocukluğumda benim de izlediğim önemli bir çizgi filmdi. Son sahnesi sanırım finalmiş, artık yayınlanmayacak. Son final sahnesi ne, bir bak dedi arkadaşlar, bir bakayım dedim. Orada şunu gördüm, ev kedisi olan Tom yine ev kedisi olan bir kız kediye, dişi kediye aşık oluyor. Aşkına karşılık göremiyor. Dişi kedi bir başka kediyi tercih ediyor. Dolayısıyla da bunun neticesinde Tom intihara meyilli bir hale geliyor. İntihar çabaları içerisine giriyor. İşte zehir içiyor. Sonra küveti su doldurup boğulmaya çalışıyor gibi sahneler var orada. Onun da akabinde olmayınca kendisini tren raylarının üzerine oturur vaziyette görüyoruz. Jerry de yanına geliyor, işte fare peşine koştuğu fare de yanına geliyor. Orada ben kalkacaklarını falan, oradan geçiren böyle bir şey mümkün olamayacağını düşünürken tren geliyor ve Tom ve Jerry'nin üzerinden geçiyor. Kanları sıçrarken gösteriyor. Bu sahne bizim çocuklarımıza izlettirildi. Bakın, tehlike burada. Ve efendim bu aslında çocuklara şunu öğretiyor. Yani aşık olmayı öğretirken, ihaneti öğretirken, ihanet karşısında veya aşkınıza karşılık alamadığınızda, duygularınız yıkıldığında vereceğiniz tepki de aslında çocuklara öğretilmiş oluyor. Yani insan olan insan aslında bu duygularla büyüyen ve olgunlaşan bir yapı ve mekanizmadır. Yani bir insan aşık olabilir, aşkına karşılık göremeyebilir,
karşılık alamayabilir. Bu doğaldır. Yani ben birini seviyorum diye o biri beni sevmek zorunda değil veya biri beni seviyor diye ben o birini sevmek zorunda değilim. Çocuklar bu algıyla büyütülmüyor yalnız. Aşkına karşılık alamadığında, göremediğinde veya ihanete uğradığında intihar edebileceği ona öğretiliyor. Yani o duyguya vereceği tepki intihar olarak kendisine öğretiliyor. İhanete uğradıysan intihar et duygusu çocuklara aşılanıyor. Bu tetikleniyor çocuklarda, bu algı yerleştiriliyor. Bunlara lütfen ama lütfen dikkat edelim ve özellikle altını çiziyorum. Şunu kesinlikle kabul etmiyorum. Televizyon sektörü, TV sektörü e, çocukların, gençlerin ahlakını bozmuyor, çocuklarımızı etkilemiyor diyemeyiz. Toplumu etkilemiyor, insanları etkilemiyor diyemeyiz. Diyenler de mutlaka ki o sektör içerisinde para kazananlardır. Bunu sakın unutmayın. Dolayısıyla bunun bir altyapısının olması gerekiyor. Rütük bunun için var. Bunun bir temeli olması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi o üç katmana, yani toplumsal, sosyo-kültürel olarak üç katmana ayırdığımız toplumun tüm kesimlerine ortak şekilde hitap eden o mekanizma televizyon aslında bir eğitimci görevi de görüyor. Doğru kullanılması, doğru şekilde topluma hitap etmesi gerekiyor aslında. Bunun devlet ve devlete hükümet edenler tarafından tekrardan sorgulanması ve bir süzgeçten geçirilmesi gerektiğini vurguluyoruz özellikle efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.